Farkındayım. Boş gebelik duygusal açıdan çoğu kadın için zor bir süreç olabilir. Düşük peyderpey birkaç gün sürebilir. Şimdiden geçmiş olsun deyip bundan sonra ne yapabiliriz ona odaklanmak istiyorum. Son olarak boş gebelik sonrası tekrar hamile kalma durumu üzerine konuşalım. Merhaba sevgili dostlar. Her kadının mutlaka bir yerden duyduğu veya eş, dost, akrabasının başına gelmesiyle şahit olduğu bir konuyla karşınızdayım. Üçüncü gruptaysanız yani boş gebelik yaşadıysanız da çok geçmiş olsun dileklerimi şimdiden sizlere iletiyorum. Hani erkekler uzun olan sakallarını kestikten sonra beğenmeyip aman kökü bende deyip umursamazlar ya, aynı bu mantıkla boş gebelik yaşayan kadınlar da üreme sistemlerinde çoğunlukla ciddi bir problem olmadığı için mutlu olmalı ve rutin hayatında yapacağı kaliteli değişikliklerle tekrar gebe kalabileceğini unutmamalıdırlar. Bugün boş gebelik nedir? Boş gebeliğin belirtileri ve nedenleri nelerdir? Boş gebeliğin teşhis ve tedavisi nasıl oluyor? Ve son olarak boş gebelik nasıl sonlandırılır? Akabinde ne zaman tekrar hamile kalınabilir sorularını cevaplayacağız. Eğitim videosuna geçmeden önce bu tarz faydalı içeriklerin daha fazla ana sayfanızda yer alabilmesi için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Boş gebelikte döllenmiş yumurta rahime yerleşir ve gebelik için gerekli olan gebelik kesesi oluşup büyümeye başlar. Ancak yavrunuz yani embriyo oluşmaz. Bu yüzden boş gebeliğe aynı zamanda embriyonun olmadığı hamilelik de denilebiliyor. Boş gebelik erken haftalarda yaşanan düşüklerin en sık sebeplerinden birisidir. Düşük o kadar erken meydana gelir ki birçok kadın hamile olduğunu bile fark etmez. Gebeliğin ilk 3 ayı yani ilk 13 haftasında yaşanan düşüklerin neredeyse yarısı boş gebelikten kaynaklanır. Normal şartlar altında bir kadın hamile kaldığında döllenmiş yumurta rahim duvarına yapışır ve oraya yerleşip yuva yapar. Hatta bu yer edinme esnasında yerleşme kanaması meydana gelir. Yerleşme kanaması da bazen adet kanamasıyla karıştırılıyor. Bu ikisi arasındaki farkları anlattığım videoyu da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onu da izleyebilirsiniz. Yavrunuz rahime yerleştikten sonra 5 ile 6. haftalarda ultrasonda görünür boyutlara ulaşır. Bu süreç esnasında fetüsün geliştiği gebelik kesesi de 18 milim uzunluğuna ulaşır. Boş gebelikte gebelik kesesi ne kadar büyüse bile içinde yavrunuz gelişmediği için hamilelik bir şekilde sonlandırılır. Boş gebeliği sonlandırmadan önce belirti ve nedenlerini ele almak istiyorum. Şunu asla unutmayın. Boş gebelik bazen hamile olduğunuzu fark etmeden bile bitebilir. Bu olduğu zaman sadece normalden daha ağır bir adet kanaması yaşadığınızı düşünebilirsiniz. Boş gebeliğin semptomları gebelikle aynı diyebiliriz. Mesela pozitif gebelik test sonucu, göğüslerde dolgunluk, adet gecikmesini söyleyebiliriz. Aynı şekilde siz gebe olduğunuzu hissetmeden önce düşük yaşarsanız karın kramplarını, göğüslerde yaşanan şişkinliğin birden kesilmesini ve vajinadan ciddi oranda kan gelmesini de boş gebeliğin semptomlarından sayabiliriz. Boş gebelik yaşayan birçok kadın semptomlar ortaya çıkana kadar gerçekten hamile kaldıklarını düşünür. Normal bir hamilelik testi boş gebeliğin tanısını koyamaz. Bu sebepten dolayı doktorların ultrason yaparak gebelik kesesinin boş olup olmadığını görmeleri gerekir. O yüzden baş dönmeniz varsa, bayılacak gibi hissediyorsanız, yüksek ateş ve şiddetli kanama gibi bir durum söz konusuysa veya vajinal akıntınız kötü kokuyorsa acilen bir uzmana görünmeniz gerekebilir. Şimdi sıra boş gebeliğin nedenlerine geldi. Akabinde boş gebelik yaşayan kadınlar neler yapmalı konusu üzerine konuşacağım. Boş gebeliğin en yaygın nedeni genetiktir. Bunun sebebi ise kalitesi düşük sperm veya yumurtanın içinde var olan kromozomal bozukluklardır. Ayrıca İran'da yapılan bir araştırmaya göre boş gebelik ile akraba evliliği arasında anlamlı bir ilişki olduğu biliniyor. Başka sebeplerden biri ise yüksek vücut kitle indeksi. Yani daha çok kilolu kadınlarda daha sık görülebiliyor boş gebelik durumu. 35 yaş ve üzeri yaşlarda yaş ilerledikçe boş gebelik yaşama ihtimali de artabiliyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki sigara, alkol, yasa dışı uyuşturucu madde kullanımı arttıkça boş gebelik oranı yükseliyor. Gördüğünüz gibi genetik harici hepsini elimizden gelen bir önlem alabiliyoruz. O yüzden bu hususlara dikkat etmeli, istenmeyen durumlarla karşılaşmamalısınız. Boş gebeliğin teşhisi
teşhisi genellikle ilk muayenede ortaya çıkabilir. Hatta kendi gebelik tecrübemizden örnek vermek gerekirse ilk muayenemizde doktor herhangi bir embriyo görmemişti. O yüzden boş gebelik olabileceğini detaylı ultrason için başka bir uzmana yönlendirmişti. Diğer uzman bu konuda işinin ehli olduğu için ultrasonda yavrumuzu görmüştük. Eğer boş gebelik olsaydı ne olacaktı? İkinci uzman da embriyoyu göremeyecek ve 2 hafta beklememizi söyleyecekti. Ya bu 2 hafta içinde kendiliğinden düşük olacak ve gebelik sonlanacaktı ya da tekrar muayeneye gidip embriyoyu görecektik. Üçüncü ihtimal var mı? Evet var. O da 2 haftalık süreçte düşük yaşanmaz. İkinci muayenede kontrol edilip boş gebelik olduğunu kesin bir dille ifade edilir. Bu kanıya genellikle 7. haftanın sonu itibariyle varılır. Boş gebelik tedavisinde doğal yöntemle düşüğün kendiliğinden gerçekleşmesi beklenir. Birçok kadın bu yöntemi tercih eder. Hatta sağlık açısından bir sorununuz yoksa bu yöntem sizlere tavsiye edilir. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki düşüklerin %70'i ilk 14 gün içinde, %80 üzerindeki bir oranı ise ilk 46 günde gerçekleşiyor. Farkındayım. Boş gebelik duygusal açıdan çoğu kadın için zor bir süreç olabilir. Bu tip durumlarda kendinizi suçlamayın lütfen. Çünkü elinizden gelen hiçbir şey olmadığı için hatanız da yoktur. Bu olaya alışmanız zaman alabilir. Ama unutmayın ki hayat devam ediyor ve önünüzde yaşanacak nice güzel seneler var. Eğer boş gebelik sonrası düşük kendiliğinden gerçekleşmez ise ilaç veya cerrahi tedavi gerekebilir. Tıbbi olarak tedavisi konulduktan sonra süreci hızlandırmak, hamilelik dokusunu ve plasantayı atmak için ilaç tedavisi verilebilir. İlaç ağız yoluyla ya da vajinaya yerleştirilir. Vajinaya yerleştirildiğinde kusma, bulantı, ishal gibi yan etkileri daha az olur ve ilaç daha etkilidir. Kadınların %70 ila %90'ında ilk 24 saat içinde bu tedavi gerçekleşir ama progesteron içeren hap kullandıktan sonra süreç daha yan etkili ve daha uzun süreli olabilir. Düşük peyderpey birkaç gün sürebilir. Şimdiden geçmiş olsun deyip bundan sonra ne yapabiliriz ona odaklanmak istiyorum. Boş gebeliğin en sık sebebi kromozomal anomaliler olduğu için altta yatan herhangi bir sağlık sorunu sonucu oluşmamıştır. Ancak yaşam tarzı değişiklikleri yapılarak yumurta ve sperm kalitesi arttırılabilir. Organik beslenilerek, dengeli ve çok çeşitli diyet planları yapılarak, düzenli uyku uyuyarak ve orta dereceli egzersizleri yaparak hayat kalitenizi arttırabilirsiniz. Şunu da unutmadan söyleyeyim, sadece biyolojik varlıklar değiliz. Ruhsal anlamda kendinizi olumlamalı ve stresten uzak durmalısınız. Yalancı gebelikte nasıl düşünce gücünün ve inançların önemli olduğunu ve nelere sebep olabileceğini öğrenmiştik. Aynı şekilde boş gebelik sonrasındaki olumlu ve olumsuz duygu ve düşünceleriniz bundan sonraki süreci de etkileyecektir. Son olarak boş gebelik sonrası tekrar hamile kalma durumu üzerine konuşalım. Doğal düşük, ilaçla düşük veya kürtaj müdahalesi sonrasında takribi 4 hafta içinde tekrar adet görülebilir. Bu ilk adet döneminden önce ve sonra tekrar gebe kalınabilir. Ama kadının yaşadığı durumu hazmetmesi ve yeni bir gebelik fikrine olumlu bakması için belli bir süre verilmeli. Hiçbir şekilde gebelik için zorlanmamalıdır. Bu ara verilen süreçte boş gebeliğin neden olduğu araştırılabilir ve çocuk düşünen kadın ve erkek kendi hayat kalitelerini arttırarak tekrar bir boş gebelik yaşanma ihtimalini en aza indirebilirler. Faydalı bir eğitim videosu oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Gebelik yaşayan tüm anne adaylarının buluştuğu kanalımıza siz de hoş geldiniz. Bilginize bilgi katıp bu heyecan dolu yolculuğu güçlü bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Açıklama kısmında size fayda sağlayacak videoları paylaştım. Mutlaka onları da izlemelisiniz. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Allah'a emanetsiniz.